Merhabalar, bu videomuzda sizlere birbirlerinden farklı modelde örgü babet modellerimiz ve örgü pandif modellerimizi tanıtacağız. Birinci modelimiz gördüğünüz gibi önümde duran model. Bu modelimizin ismi Makosen örgü babet modelimiz. Şöyle kısaca bir bilgi verecek olursam bu Makosen modelimiz keçe tabanlığın üzerinde yapıldı. Öncelikle gördüğünüz gibi siyah ipten patik ipinden ilmek çıkarıldı. Bunun nedeni de hep yere değen kısım daha çabuk aşındığından dolayı sağlam bir ip olması açısından ilmekleri sağlam bir iple patik ipinden çıkarttık. Üzerine de nako pırlanta ipinden örme yapıldı. Şöyle kısaca bir bilgi daha vereyim. Öncelikle tabanlık kısmında 5 sıra örüldü. Ondan sonra komple örüldü. Şu kısmı da en son kenarlar bittikten sonra buralar örülüyor. Buralar örüldükten sonra da son 3 sıra örülüyor ağız kısmında. Ağız kısmı gördüğünüz gibi bakın sık güzel bir şekilde esneme fazla olup da volemli olmaması için ilmek kaydırma yapılıyor. Son aşama olarak da şu toka kısmında gelelim. Toka kısmına da uzunlamasına 23-24 ilmek örülüyor ve toka kısmı bu şekilde hazırlanıyor. Şu iki kısma da düğme dikebilirsiniz. Tabi burada gördüğünüz gibi ben siyah ipten böyle düğme renginden düğme modelini vermeye çalıştım. Bu şekilde kenarlarına diktim. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel, şık, kullanışlı bir modelimiz oldu. İkinci modelimiz de gördüğünüz gibi güllü bir modelimiz. İkili trabzan tekniğiyle örülmüş. Şöyle hemen göstereyim. Kenar ve burun kısmı aynı teknikle örülmüş. İkili trabzanla yine ağız kısmında volemli olmaması için ilmek kaydırma yapılmış. Süslemesi de yeşil ve morlu bir gülle tamamlanmış. Sizler arzu ederseniz gülü babetin kendi renginden de yapabilirsiniz. Fakat böyle baktığımda gerçekten çok hoş, güzel bir ambiyans oldu. İsterseniz buradaki renklerin aynısını uygulayabilirsiniz. Veya da kendi sevdiğiniz renklerle bir kompozisyon oluşturabilirsiniz. Üçüncü modelimiz de gördüğünüz gibi morlu, güllü ve incili bir modelimiz. Bu modelimizde şöyle yakından göstermeye çalışayım. Kenarları yalancı trabzanla örülmüş. Burun kısmı ise ikili trabzanla örülmüş bir modelimiz. Ve örülme bittikten sonra şöyle kaldırayım daha net görebilmeniz için. Örülme bittikten sonra ayrıyetten bir gül örülür ve üzerine aplike yapılır. Burada gördüğünüz gibi babetin kendi renginden gülü örüldü veya da hazır tokalar da satılıyor. Hazır böyle püsküllü tokalar olur. Onları da satın alıp babetinize aplike yapabilirsiniz. Dördüncü modelimiz gördüğünüz gibi lilamsı, güllü, incili bir modelimiz. Bu modelimizde de ikili trabzan tekniğiyle örülmüş. Ağız kısmında da yine ilmek kaydırarak örülmüş. Nedeni de demin bahsettiğim gibi volemli olmaması adına ağız kısmını yani bitirme kısmını ilmek kaydırarak örülür. Gördüğünüz gibi babetin kendi renginden gülü süslemesi yapıldı. Şimdi de pandüf modellerimize geçiyoruz. Pandüf modellerinde 3 ayrı model var elimde. Onları size tanıtacağım. 3 ayrı model, 3 farklı örgü, 3 ayrı ipimiz. Şimdi birinci modelimiz pandüflerden kadife ipinden püsküllü bir pandüfümüz ve gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim örme tekniğini. Gördüğünüz gibi yalancı trabzanla örülmüş bir önden ve bir de arkadan örülmüş bir teknik. Yani ilmeğin belinden dolayarak örülen bir teknik. Ağız kısmına gelince de
bu şekilde püsküller yapıldı. Sizler arzu ederseniz farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. İnci takabilirsiniz bu püsküllerin ağzına. Veya da fıstık yapabilirsiniz. Benim bir önceki videomda fıstık modelli bir pandif yapmıştım. Çocuk pandifi. Ona bakabilirsiniz. İkinci pandif modelimizde gördüğünüz gibi dut ipinden örülen bir pandif modelimiz. Bu örgü modelimiz de 2 mil üzerinde örülen bir model. En sonda tabii keçe tabanlığımızın üzerine ilmekler üzerine monte edildi. Şöyle iki yönden de kullanılabilir. Arzu ederseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz boyu biraz uzunsa bu şekilde katlayıp kısaltıp da kullanabilirsiniz. İki farklı kullanım yönü diyebilirim size. Bunun yapım aşamalarını da açıklama kısmında linkini bırakıyoruz. Merak eden arkadaşlar oradan videoya ulaşabilirler. Üçüncü örgü modelimizde gördüğünüz gibi kar topu ipinden örülen bir pandifimiz. Şöyle önce tabanlığı göstereyim. Kauçuk üzerinde yapıldı. Tabi öncelikle ayrı 2 mil üzerinde normal düz örgü şeklinde örüldü. Şöyle boyunu da göstereyim. Örüldükten sonra kauçuk tabanlığın üzerine monte edildi. Tabii iki yönden kullanım şekli var bunun da. Arzu ederseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz boyunu kısaltıp şu şekilde katlayıp kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sevdiğimiz modellerimizi sizlerle paylaştık. İnşallah sizlere faydalı olmuştur. Başka bir model videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.